10 bin dolara hiç yapmadan, düşünmeden verdi yani. Ama dış görünüşü bildiğin taş gibi. Arkadaşlar dünyanın en büyük pazarı. Ölüm riski bile var yani çıkarırken. Dönem paralarını size şöyle göstereyim. Ya çocuk işi çalışıyorlar. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Hepinize selamlar. Arkadaşlar ben nereye geldim ya? Ben nereye geldim? Myanmar'dayım, Mandalay'dayım. Cade Yeşim Taşı Pazarı'ndayım. Dünyanın en büyük Yeşim Taşı Pazarı burası. Herkesin önünde yeşim taşları var. Hepsini göstereceğim size. Bakın. Burada irili ufaklı birçok yeşim taşı var. Yakınlaştırayım. Arkadaşlar dünyanın en büyük pazarı. Çin'den çok fazla insan bu taşları almaya geliyor. Yakut var. Yakuta da güvercin kanı diyorlar. Yani yüksek kalitede olduğu zaman güvercin kanı gibi oluyormuş. Onu o şekilde sunuyorlar. Şu gördüğünüz de taşın kalitesini anlamak için, ölçmek için bir ışık kaynağı veriyorlar. Hassas terazileri var. Bak irili ufaklı. Abi herkes harıl harıl ürün almaya çalışıyor, ürün satmaya çalışıyor. Baksanıza şuraya ya. Bayağı büyük yani. Nasıl özenle seçiyor bak. Hello. Oo, burada daha büyükleri var. Bakın abi. Bu arada bu tam bir kumar. Yani şans işi biraz da. Yani taşı alıyorsunuz, içerisindeki yeşim taşı çıkar mı çıkmaz mı? Yani bunu tam da bilemiyorsunuz. Bakın ham halini gösteriyor. İnsanlar bazen tabii ki sürpriz yaşıyor. Bazen de çok değerli bir taşa ulaşıyorlar. Burada aslında maksat şu, yani bunun dilinden anlamanız gerekiyor. Bu ayrı bir uzmanlık konusu baktığınız zaman. Yani buna bakan bir insan, biraz inceleyen bir insan, taş iyi mi değil mi, hangi özelliği var hepsini anlar. Ama dünya genelinde özellikle yeşim taşının %70'i, %90'ı Myanmar'da çıkıyor. Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke. Zaten abi sen bugün bir şeyden bahsetmiştin. Bir Çinli buraya geliyor. Nasıl bir olaya şahit oldun? Bir tane küçük bir taş parçası, yani dış görünüşü taş gibi ama tabii Çinli kadın işin uzmanı olduğu için onun değerli bir taş olduğuna kanaat getirdi. 10 bin dolara hiç yapmadan, düşünmeden verdi yani. Ama dış görünüşü bildiğin taş gibi. İçinin ne olduğunu kadın bakınca anladı. Nasıl anladı bilmiyorum. Abi yani işin uzmanı herhalde direkt bakınca anlıyor. Bizim için sıradan bir taş gibi ama onlar için çok değerli. Aynen öyle. Herhalde bu işin en pazarı da Çin. Evet. Aynen öyle. En fazla alım yapan taraf, yani en fazla Çin'e ihraç ediliyor o taşlar buradan. Burası da biliyorsun dünyanın en değerli yeşim taşlarının bulunduğu yer, çıkarıldığı yer. Çıkarılmasının çok zahmetli olduğunu duydum. Yani hatta var, ölüm riski bile var yani çıkarırken. İşte Nasıl bir süreç abi? yani suyun içerisinden çıkarıyorlar. Genelde sel geldiği zamanlar bu taşlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu sel zamanı olduğu için bazı insanlar boğulup ölebiliyor, hayatlarını kaybedebiliyor. O yüzden anlamında riskli. Evet. Hayat anlamında riskli ama kazancı da çok güzel tabii. O yüzden insanlar o riski alıyor. Bildiğim bir altın pazarı gibi abi böyle. Aynen öyle. Evet, benim için farklı bir tecrübe oluyor dostlar bu arada. Abi çok teşekkür ederim bu değerli bilgiler için. Bakın arkadaşlar. Özellikle hanımefendiler. Şöyle yüzükler var. Şöyle taşlar var. Bakın. Can I learn the how much? Şöyle fiyatlarını da hemen soruyoruz. Myanmar, Che. Okay, 2 million. How much dollar? You don't know. 2 milyon. Arkadaşlar o gördüğünüz küpeler neredeyse 1000 dolar. Thank you so much. Herhalde bunlar daha kalitesiz gibi görünüyor. Abi bunlar daha kalitesiz gibi görünüyor sanki, değil mi? How much this is? How much? 1000 Che. Okay. Şunlar 2-3 dolar. Yani bunlar muhtemelen düşük kalite. Şunlara baksana ya, çakıl taşı değil mi bunlar? Abi
Şunlardan para kazanılıyorsa eğer ben bunlardan toplarım. Zonguldak'ta çok var bunlar. Bizim Çakıl taşı gibi değil mi? Evet ama değildir muhakkak. şöyle ama insanlar Evet. Abi şurada güzel yüzükler var. Bak şunlar güzele benziyor abi. Hello. How are you sir? Good. Good. Yeah. Can I learn the price? How much? Ulan bu var ya yüzük buradan çıkmayacak ha. Çıkarsana abi. Ah. Ah. Evet. How much? 200. Arkadaşlar şuna 200 bin dedi. 100 dolar. Bayağı canlı bir pazar. Baksana elden ele taşlar gidiyor. This is good quality. This is good quality. Good quality. Good quality. How much? Agaya beleş diyor. Aynen. Bu arka taraflarda ne oluyor abi burada? vallahi bilmiyorum yani. What is this? Zaten abi. Taşlara bakıyor. Taş ocağı bak abi kömür. Mesela böyle bir taş geliyor. Bir dünya para ama ne olduğunu bilmiyorum. How much bu? Onu nasıl anlıyorlar? Abi anlıyormuş gibi yapıyorum şu anda. Tavarıyor. Aynen kardeşim. Thank you bro. Şey de var abi böyle. Önce how much diyorsun, bir fiyatını soruyorsun. Bir fiyat söylüyor. O abi mesela 100 dolar dedi yüzlüğe. Oradan sonra şey getiriyor. Sen ne kadar vereceksin? Falan kadar getiriyor yani. Ya aynen öyle. Pazarlık yani. Dünyada Evet. Her yerde. mutlaka pazarlık. Özellikle bu tarz şeylerde fiyatının belli olmadığı şeylerde mutlaka şey yapmak lazım. Pazarlık yapmak lazım. Hello. Oh. Can I ask the how much like this kind of piece? The how much US dollar? 有呢，还不敢赚这个。 200. 定谁？Ha, onlar şeyden satış yapıyor abi. Neyden? Şimdi anladım. İnternetten satış yapıyorlar şu anda. Bir yandan. Hani bizde mezatçılar var ya. Onlar O yüzden diyorum ya kapalı çarşının daha ilkel hali gibi. Ha, ben dedim ki acaba telefonlarla ne yapıyorlar? Derken meğerse arkadaşlar mezata şahit olduk. Abim bayağı bir kustu yalnız orada. Bakın. Şurada fiyatlar böyle. Ya biraz şey gibi geldi bana abi. Hani kim kime ne kadar da var biraz sanki. Aynen öyle. Yani bu tarz bir şey zaten almaya karar verdiğinde Aha. bilen biriyle, güvenebileceğin biriyle gelmen lazım. Burayı Evet. bilen biriyle, İşten anlayan biriyle özellikle. anlayan biriyle. Birincisi fake ürün alabilirsin. Bir dünya para verip. Aynen, Yani aynen. değerinin çok üzerine para verebilirsin. Çünkü şeyi bilmiyorsun. Kaç para ettiğini bilmiyorsun. Hem online'dan satış hem fiziksel satış. Tabii bayağı- Ürünler elden ele dolaşıyor. Herkesin bir taşçısı vardı böyle. Herkesin bir mezatçısı vardı. Bizde nasıl tesbih mezatları oluyor. Bu arkadaşlarda da yakut, yeşim taşı mezatları oluyor. Buna bakar mısın ya? Kolyenin reklamını falan da yapıyorlar haliyle. Abi çok ilginç değil mi mesela? Bu taşlar burada 1000 dolarlara satılıyor. Başka yerde aynı taş yani 100 bin dolara satılıyor. Aynen öyle. İşte çok küçük bir işlemeyle ya da işlendikten sonra Evet. acayip paralara satılıyor. Ve yine yani bunu çıkartan insanlar tabii ki 3000-5000 dolar para kazanıyor belki. Ama kendisi işte pazarında bulabilse daha yüksek miktarlar kazanabilir. Hatta ülke ekonomisine çok büyük katkılar da sağlayabilir. Ama işte abi ne yapıyorsunuz gözünü seveyim ya. Pustu resmen ya. Alıştı. Evet abi. Düşünsenize yani her gün burası böyle. Çok para dönüyor böyle yaptıklara. Müzayede gibi. Yani Evet. Bakın dönen paraları size şöyle göstereyim. Ticaret hızlı bak abi. Balya paralar. balık yapıyorlar. Bakın ne yapıyor? Bedava mı dağıtıyor abi? Ne var ya? Evet. Bak. Hızlı. Aldı sattı. Sanki abi Çin'e canlı yayın yapıyor gibi. Anladım. Bak. Sistemi iyi valla. Bakın arkadaşlar.
Ya çocuk işi çalışıyorlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Küçücük çocuk. Bir de herhangi bir güvenlik tedbiri falan yok yani. Allah muhafaza elini falan bir kaptırsa parmak yok. Abi aynı zamanda sosyalleşiyor bu insanlar. Aynen abi. Yani bence mesela burada çalışan da çalışmayan da oyun oynamaya gelen, yemek yemeye gelen, sırf muhabbet olsun diye gelen veyahut da küçük taşlar bulan veyahut da bu işin hastaları böyle hani değil mi? Hani muhtemelen aynı zamanda sosyalleştikleri bir ortam. Burası. Yani aynen öyle. Oyun ortamı da var. Evet oyun ortamı var. Bakın arkadaşlar. Beden gücüyle burada çalışıyorlar. Parlatma işlemi yapıyorlar. Kesme, parlatma hepsini aynı yerde yapıyorlar. Arkadaşlar nasıl giymiş şöyle pembiş pembiş ya. Hello my friend, this is a wedding. Wedding ceremony. Wedding, right? Wedding. Kız. Ne haber? Kara göz yeşil. Burada bir evlilik merasimi. Buradan müzik çalarak geldiler. Hemen bulunduğumuz pazarın yanına böyle bir ana şahit olmuşken kayda gelelim dedik. Zaten abi dedi ki bir çek göster bak nasıl geliyorlar düğüne. Düğün arabaları böyle süslemişler. Evet. Bazen Bak. at arabası oluyor da bu şey normal araba. Ha at arabası gibi. Evet bayağı bir ne derler böyle yani rengarenk ya. Şimdi dostlarım biz pazardan çıktık. Bir tane restoran görmüştük daha doğrusu lokantavari bir yer. Orada Nohutlu pilav. nohutlu pilav gördük. Eğer de görseldeki gibi ise bir özlem gidereceğiz ya. Yoğurt da yazıyordu. Eğer böyle gerçekten tuzlu yoğurtsa, içine tatlı koymadılarsa böyle şeker meker. Evet şeker Şöyle çok Zaten koyuyorlar. abiyle en azından Türk mutfağının ucundan kıyısından böyle bir tat denemiş olacağız. Aynen öyle. İlerleyen yerlerde başka bir pazar var. Bugün biraz halkın nabzını tekrar tutmaya çalışacağız. Size burayla alakalı ne gördüysem veyahut da ne dikkatimi celbediyorsa göstermek istiyorum. Onlardan bir tanesi pazar, Yakut Taşı, Yeşim Taşı, seremoni, şimdi nohutlu pilav sonra başka bir pazar. Eğer o pazar kapanmadıysa. Tamam. Abi var ya burada Nokia kalın güçlü şarj aletleri var ya. Değişik. Ondan bile bulabiliriz Nokia'nın. Abi neler var ya. Resmen Çok değişik. 30-40 yıl geriye gittik. Aha işte abi dediğim şeyler bunlar bak Nokia'nın o. Evet. Aha alın işte arkadaşlar. Bildiğim var. Nokia ince uçlu şarj aleti olan var mı diyorduk ya eskiden. İhtiyacı olan varsa Aynen yapsın. hemen yazsın. Myanmar pazarında. Abi bu nedir gözünü seveyim. Adam egzoz başı satıyor. Aynen öyle. Demek Helal ki olsun. alan var. Helal Pazar olsun. Demek ki. Yaşayan bir ülke burası. Pazar hep hareketli. Bu yönünü seviyorum. Yani Yeşim taşı. Ya. bu arada arkadaşlar yollarda böyle yıkık dökük yerler görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl burada çok büyük bir deprem oldu. Onlardan bir tanesi de işte Mandalay'da etkilendi değil mi abi? En etkilenen yer burası. Mandal. Binlerce insan öldü diye biliyorum Evet, abi. evet. Evet. Yani resmi rakam Hello. Teyzeciğim Merhaba. sağ olasın. resmi rakama göre 3000 küsur ama halkın söylediği çok daha fazla. Daha fazla değil mi? Evet. There is no this one. Hadi şurada şöyle bir nohut gördük. Bayağı bir heyecanlandık ama maalesef yokmuş. Maalesef. Ama pilava yükseldik abi. Pilavı yiyelim bence bir. Pilav yiyelim kesin. Pilavı yiyelim. Çay ikramları var. Genelde hep termosta çay getiriyorlar. Bir de arkadaşlar Myanmar çayı. çakmak patlakçılar için şöyle bir yöntem They have yogurt. yapmışlar. Yogurt. Evet. But no sugar. Yeah, Plain yogurt. yeah. Can we try? Ne diyor ya anne? Önden bir deneyelim bakalım yanlış getirmesinler. Hadi abi. Hayatımda ilk defa patlıcan salatasını böyle direkt gördüm. Patlıcanı löp diye koymuşlar. Biz patlıcanı aynen öyle. Patlıcanı Vallahi. böyle yiyoruz. Pirinç var.
Şu şekilde. Buranın klasik yani genelde yemeklerde böyle bir çorba Sebze çorbası, bazı balık çorbası oluyor. yemekten önce balık çorbası oluyor. Yoğurt, güzel yoğurt yaptık ve kuzu eti. Kuzu eti aynen öyle. Evet. Yalnız böyle plain şekerli yoğurt bulmak çok zor. Çok zor. Mutlaka söylemek lazım. Evet. Şekersiz istiyorum diye. Yoksa şekerli geliyor. Süt de yoğurt da şekerli geliyor. Ben de Burma usulü spagetti söyledim arkadaşlar. Burma usulü erişte. İlk defa deneyeceğim ha böyle. Ben denedim de tadı. Bildiğin patlıcan. Değil mi? Aynen. It's okay right? Burma spagettisi evet. Hemen tadım yapıyoruz şöyle. Hani spagetti? Çatalla dener. Spagetti. Sadece tavuk o zaman diyor. My friend, where is the spaghetti? No spaghetti. Spaghetti? Where is the spaghetti? Spagetti yani. Abi dedim ki herhalde içinde spagetti var dedim alt tarafında filan. Nerede değil. Oh my god. Ya abi var ya. Abi tam bir işkenceye dönüyor olay. My friend, Yes. you know nugget okay. This is spaghetti. What is this? Nãy đâu mà nãy đâu mà nói tôi đã đâu quả Nachitoke. I told you nachitoke. I change yes yes I change With chicken, okay? yeah I told and I said like a nachitoke is a... yes then you told Bu defa umarım anlaşmışlar. Abi ilk siparişi verdik. Anlamadılar. İki. İkinciyi söyledik. Bak anladın mı dedim. Şeyden de gösteriyorum artık böyle. Buradan da gösteriyorum ama zayıf. Evet arkadaşlar, burma spagettisi daha önce görmüş müydünüz? Üzerine böyle biraz tavuk göğsü dilmişler. Bakalım deneyelim. Abi denesene. Bayağı bir büyük bu arada. Bunlar erişte diyor. Bence güzel. Makarnadan daha sulu. This one. Yeah. Sop. This one. Okay, thank you. Bence Güzel. daha soslu daha böyle. Adı neyse bir daha ben de sipariş vereyim. Şöyle Chicken. çıktı balık topları var. Balık mı o? Bakın arkadaşlar şimdi bu çocuklar Budist. Bunlar rahibe olacaklar değil mi abi? Hep kız çocukları. Pembe pembe giyip ellerinde de şu çanaklara etraftan para topluyorlar, yemek topluyorlar. Aynen hepsini yapıyorlar. Sıcağın altında böyle aileleri muhtemelen veriyor. Yani bizdeki yurtlar gibi değil mi abi? Ve şöyle bir tezgahlara göz atalım. Daha önce şu kavundan yedim abi, bayağı lezzetliydi ya. Gerçekten yedim güzeldi. Sen adamla karşılaştın. Herkese kavun ikram ediyor. Ne var? Karpuz var abi. Ve Adanalı olarak nasıl yorumluyorsun karpuzu? Güzel. Ben bir iki tane yedim bu arada. Fena değildi. Yani tutturursan güzel. Evet. Çileklerimiz var burada. Taze taze. Ablamdaki dengeye baksanıza. Şunlar 800 lira bir kasası. Ne kadar? 800 TL. Kasası 800 lira üzümün. Ha. Hani diyorum ya, eskidenki bizim pazarlar gibi biraz. Yaşayan pazar hala. Burada şu elmalar falan pahalı, üzüm pahalı. Ne kadar abi elmalar? Yani o muhtemelen TL'ye 80-100 lira falan. Bir tane elma 100 lira. Wow. Pahalıymış bayağı be. 80 lira. Ya bayağı yoğun kokuyor abi ya bu kuru balıklarda. Böyle Vallahi balık kokar. kurusu ayrı bir kokuyor. Ablam da bir kustu. Hemen ayak dibime doğru sıktı böyle bir iki el. Acılar burada. Acı seven gelebilir. Harbi Yani ciddi acı. Acısı buradan hissediliyor. Hayattan bile acı. Yüzlerini boyadıkları şeyler var ya, ağaçlar. Bunlar işte güneş kremi olarak ve güzellik için yapıyorlar. Yani bir nevi bakım kremi. Her çeşit var abi. Her çeşit balık var. taze şey de var. Et, İstersen- hayvanı burada kesmişler, o kadar taze yani. Bunlar işte hemen kısa bir süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor ya. Ah benim teyzem. Beli bükülmüş bak. Hayat belini bükmüş. Ama o etler biraz hijyenik görünmüyor. Biraz değil, bayağı bir hijyenik görünmüyor. Çünkü hava zaten sıcak. Ya orada 1 saat 2 saatte artık rengi değişmeye başlıyor onun orada. Bir de deli gibi sinek. Tabii bütün ya o deminki dereyi gördük. Derenin üzerinde resmen böyle lağım akıyor. İçine lağım akıyor. O sinek oraya gidiyor konuyor. O başka yere gidiyor konuyor. Ondan sonra etin üzerine konuyor. Hep ayağındaki o şeyleri taşıyor işte yani. Ve burada da en azından biraz bu halkın, yani Myanmarlıların nabzını tutmaya çalıştık. 2 farklı pazar gördük. Biraz halkın işine girdik ve güzel, keyifli bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı bekliyor olacağım. Videolarımın devamı geliyor. Yarın çok farklı bir yerde olacağız.
Abi sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değer kattın, renk kattın. Eyvallah. Eyvallah. Selamlar. Selamlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.